Selamlar sevgili Birkaç İyi Adam izleyicileri. Ben Vidi. Sinevidi programımızın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte 80'lerden sonra çıkmış en iyi aksiyon filmlerine göz atacağız. Bu listenin biraz kişisel bir liste olduğunu söylemeliyim. Yani IMDb puanı olarak düşük puanlı filmler de bulunuyor listede. Hazırsanız Sinevidi başlıyor. Aksiyon filmleri listesi yapmak istiyorsanız eğer aklınıza gelecek ilk isimlerden biri de Jet Li. Romeo Ölmeli, Beşikten Mezara, Ejder Öpücüğü gibi filmleri olsa da Kır Zincirlerini benim daha çok ilgimi çeken bir film. Filmde Danny bir mafya patronu tarafından yetiştirilen, konuşmayı bile bilmeyen ama sürekli savaştırılmak için kullanılan bir kişi. Patronu bir kaza sonucu hastanelik olduktan sonra kör bir piyanist ve onun kızıyla daha önce hiç yaşamadığı, hatta adını bile duymadığı duyguları yaşamaya başlıyor. Filmde Morgan Freeman kör piyanist rolünde olduğu için o rol bile izlemeye değer. Başrollerini Mark Wahlberg ve Michael Pena'nın paylaştığı Türkçe ismiyle Tetikçi filmi. Bu filmi bir yerlerden duymuş olma veya izlemiş olma ihtimaliniz epey bir yüksek. Film, gözcüsü öldürüldükten sonra emekliye ayrılan keskin nişancı çavuş Bob Lee Swagger'ın hikayesini anlatmakta. Aradan geçen 3 yılın ardından kimliği belirsiz bir emniyet gücünün başkana bir suikast olacak, bu mesafeden keskin nişancının nereden atış yapabileceğini bir tek sen gösterebilirsin demesiyle vatan millet Sakarya aşkına görevi kabul etmesini konu ediniyor. Olaylar ilerledikçe aslında bu suikastı yapacak kişilerin onu çağıranlar olduğunu ve suikastı üzerine yıktıklarını gören Bob Lee Swagger bir kedi fare oyununa katılmak zorunda kalır. Shooter filmi bir aksiyon filminden bekleyeceğiniz her şeyi sizlere veriyor ve keskin nişancı sahneleriyle de bu zevki kat kat arttırmayı başarıyor. Ancak filmin sonunda bulunan keskin nişancı sahnesinde dürbünün o kadar uzak mesafeden o kadar yakın bir görüntüyü HD olarak göstermesi insanları güldürmeye yetiyor. Sessiz, uysal, hatta yer yer ezik diyebileceğimiz bir adam olan Hutch, monotonlaşmış bir hayat yaşayan, sıkılmış bir adamdır. Bir gün evine hırsızların girmesi üzerine uyanan adam, hırsızların oğluyla kavga ettiğini görür. Daha büyük bir sıkıntı çıkmaması için oğlunu engelleyen adam, bu olaydan sonra iş arkadaşları, çevresi ve özellikle ailesi tarafından iyice hor görülmeye, eziklenmeye başlar. Filmi izlerken Hutch'la birlikte siz de çevresindeki insanlara bayağı gıcık kapıyorsunuz. Bu gıcık o kadar ileri gidiyor ki Hutch da bir yerden sonra kafayı kırıp Rus mafyasıyla savaşa giden bir yola giriyor. Yer yer John Wick kesintileri aldığımız bu film aslında John Wick'in yaratıcılarından olan Derek Kolstad'in elinden çıkmış bir film. Aynı zamanda filmin başrolü olarak da Breaking Bad ve Better Call Saul'dan tanıdığımız Bob Odenkirk var. 1900'lü yılların sonlarına doğru çıkmış birkaç aksiyon filminden biri desem aklınıza ilk Sylvester Stallone'nin filmleri gelir. Bu filmlerden biri olan Cobra var sırada. Niye diğer filmler yok derseniz Cobra babamın bana izlettiği ilk aksiyon filmlerinden biridir. O yüzden bu listeye eklemek istedim. Film neredeyse her meslektaşı veya gazeteci tarafından cani yöntemlere başvurduğunu söyleyen Cobra'nın hikayesini anlatıyor bizlere. Cobra kimsenin yapmak istemediği zorlu, rehine gibi durumlara girip buradan da katili ya da suçluyu öldürerek çıkıyor. Bu yüzden herkes ona katil gözüyle bakıyor bir yandan. Ancak aynı kentte bulunan 16 kadının ölümüne sebep olan bir cani katili ortaya çıkarınca polis departmanı normal olarak Cobra'nın kapısını çalıyor. Film aslında o kadar abartılacağı kadar büyük ve güzel bir film değil ama özellikle kötü karakterinin, yani katilin öyle korkunç bir tipi var ki yani küçükken izlediğimde ben bayağı korkmuştum. Hatta bakamıyordum ekrana o adam çıktığında. Siz de izlerken eminim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Öldükten sonra bir cyborg olarak dünyaya geri getirilen Henry'nin hikayesi var şimdi de karşımızda. Henry'nin eşi Henry dünyaya geldikten kısa bir süre sonra bir paralı asker tarafından kaçırılıyor. Henry de hiçbir şey hatırlamadan, hatta konuşamadan, hiçbir şey bilmediği Rusya'da bir intikam yoluna çıkıyor. Filmi diğer filmlerden ayıran en büyük özelliği filmi first person shooter, yani Henry'nin gözlerinden izliyor olmamız. Tüm film bir aksiyon oyunu gibi akıp gidiyor. Brat, İngilizce ismiyle Brother filmi, askerden yeni dönen bir gencin abisini bulmak için büyük şehre gelmesiyle başlıyor. Burada abisini bulan genç abisinin bir tetikçi olduğunu öğreniyor ve o yavaş yavaş ona yardım etmeye başlıyor. Daha sonra abisinin peşine de kötü adamların düşmesiyle askerde öğrendiği üstün yetenekleri kullanmaya başlayan genç
bir savaşın içerisine giriyor. Sergey Bodrov'un başrolünde oynadığı film özellikle Rus gençler arasında büyük bir ilgiyle karşılaşmış. İkinci filmden sonra da daha çok sevilen aktör ne yazık ki ikinci filmden 2 yıl sonra bir çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş. Filme dönecek olursak Rusya'nın soğuk ve yalnız havasını Rus rock grubu Natilis Pompilius'un şarkılarıyla birleştiren film mükemmel bir aksiyon filmi çıkarmış karşımıza. Kore'nin güzide aksiyon filmlerinden biri olan Mazisi Olmayan Adam filminde tenha, köhne bir apartman boşluğunda rehineci dükkanı olan bir adamın yan komşusunun küçük kızıyla bir arkadaşlığa başlamasını izliyoruz. Daha sonradan bu kızın annesi çalıştığı yerden bir uyuşturucu kuryesinin paketini çalıyor ve tüm çete bu ikilinin peşine düşüyor. Adamın tam önünde annesi ve kızı kaçırılınca adam küçük arkadaşını kurtarmak için bir çeteyle savaşa giden bir yola giriyor. Başrollerini Paul Walker ve David Belle'nin paylaştığı Türkçe ismiyle Yasak Bölge filmi çıtır çerezlik bir film olarak karşımıza çıkıyor. Filmde Detroit'in belirli bir bölgesinin yüksek duvarlarla çevrili olduğu, içerisinin kanunsuz, hastanesiz, okulsuz bırakıldığı bir zamanda bir polisin hem babasının intikamını almak hem de çalınan bir bombayı geri almak için içeriden kız arkadaşı kaçırılmış Leno adlı bir adamla ortaklık kurmasını izliyoruz. Filmde özellikle parkur sporlarını sevenler için bol bol parkur sahnesi de bulunmakta. Filmin aslı 2004 yılında Fransız yapımı Banlieue 13 filmine dayanmaktadır. İki filmde de başrol olarak David Belle'nin oynaması da dikkat çekici. İki filmi de izleyenler için hangisini daha çok sevdiklerini de sormak isterim. Yorumlara yazın lütfen. 3 yıldır bir laboratuvarda yaşadığınızı düşünün. Sabahları burada uyanıyor, akşamları burada uyuyorsunuz. Dışarı çıkamıyorsunuz çünkü tüm dünya hava kirliliğinden dolayı yaşanamaz halde. Tek bir amacınız var. Dünyanın tek kirlenmemiş yeri olan adaya şanslı çekilişle bir bilet kazanabilmek. Ama siz her gece gördüğünüz rüyalar sonucunda girmenizin yasak olduğu bölgelere girip çıkmaya başlıyorsunuz. Ve bir gün burada büyük bir böcek buluyorsunuz. Siz eğer bu böceği bulduysanız dışarıda hayat var mı? Ve daha da önemlisi bu böcek içeri girebildiyse siz de dışarı çıkabilir misiniz? Başrollerini Ewan McGregor ve Scarlett Johansson'ın oynadığı Ada filmi çok yüksek puanlı olmasa da güzel bir aksiyon sunmayı başarıyor bizlere. Ortalama bir ajan filminin içine iyi bir kadro sokulursa ne kadar yükselebilir onu görüyoruz Red filminde. Türkçe ismiyle Hızlı ve Emekli filmi, emekli CIA ajanı Frank Moses'ın eski üstleri tarafından peşine bir ekip verilmesiyle başlıyor. Frank Moses peşindekilerden kurtulduktan sonra sadece telefonda flörtleştiği, emeklilik maaşını yatıran memuru da yanına alıp eski ekibini toplamaya başlıyor. Eski ekibini topladıktan sonra peşinde olan bu üst devlet görevlilerinin de peşine düşen Frank Moses bir intikamını almaya başlıyor. Film çoğunlukla sizi güldürse de yer yer ciddiliğini de koruyor. Ayrıca DC Comics'in aynı isimli çizgi romanından alınma film, çizgi roman filmlerinin de iyi olabileceğinin bir göstergesi. 90'ların iyi filmlerinden olan Demolition Man yani Cezalandırıcı filminde başrol olarak Sylvester Stallone, Wesley Snipes ve Sandra Bullock oynuyor. Film 90'larda birbiriyle savaşan biri suçlu biri polis iki adamın bir olay sonucunda buz hapsine yatırılmasıyla başlıyor. Tam 36 yıl sonra suçun minimum olduğu bir şehirde suçlu olan hapisten kaçınca mecbur tek çare olarak polis olanı da hayata döndürüyorlar. Film normal seyrinde ilerlerken bir yandan şehir sakinleriyle alt tabaka insanların direnişini gördüğümüz bir filme dönüşüyor. Film içindeki şaşırtıcı anlardan biriydi bu da benim için. Evet sevgili izleyenler, uzun anlatımlarımız bitti. Şimdi de hızlı turlara geçebiliriz. Başrollerini Jean Reno ve Natalie Portman'ın oynadığı bu aksiyon filminde kiralık katil bir adamın yan dairesinde yaşayan 12 yaşındaki Matilda'nın tüm ailesi öldürüldükten sonra bu adamdan işini öğrenmeye çalışması ve ailesinin intikamını almaya çalışmasını izliyoruz. Başrolünde Sylvester Stallone'nin oynadığı bu 5 filmlik aksiyon serisinin ilk filminde askerden yeni terhis olan John Rambo'nun geçtiği bir kasabanın şerifiyle istemeden de olsa takışması üzerine olaya askeriyenin bile dahil olduğu bir savaş başlatma girişimini izliyoruz.
Bir suikastçı aşık olduğu adam için suikast ekibini bırakarak evlenmeye karar verir. Bilim başında bulunan bu suikast ekibi düğünü basıp gelini ve damadı vurur. Bu vurulmanın ardından 4 yıl geçtikten sonra gelin komadan uyanır ve 3 filmlik bir aksiyon serüvenine başlar. 2 filmlik serinin bu ilk filminde suikastçı olan Arthur Bishop kendisine iş bulan menajerine başka biri tarafından iş olarak verilince menajerini öldürür ve menajerinin oğluyla hiç beklemediği bir ortaklığa başlar. Film özellikle de suikast sahneleriyle oldukça ilgi çekici. 2 filmlik bir seri olan Türkçe ismiyle Baskın serisinin ilk filminde bir polis ekibi büyük bir gökdelenin içine sızmayı başarır. Bu gökdelenin içi tamamen suçlularla doludur ve en üst katında bütün suçluların lideri bulunmaktadır. Daha binanın 4. katındayken tüm binanın polislerin geldiğini duymasıyla içerisi savaş alanına döner. Aksiyonun, kanın ve dövüş sanatlarının hiç eksik olmadığı film bol bol vahşet içeriyor. Jackie Chan deyince aklımıza hatta bu gibi güzel filmler geliyor. Hepsi izlenebilir durumda olsa da The New Police Story, Türkçe ismiyle Geçmişin İntikamı filmi benim için diğerlerinden bir iki tık önde. Film, polis şefi olan bir karakterin tüm ekibi çete tarafından infaz edildikten sonra acımasız ve sert intikamını konu ediniyor. Son yıllarda herkesin izlediğini düşündüğüm, izlemeyenlerin ise kesinlikle bir yerlerden duyduğu Extraction filmi var sırada. Chris Hemsworth'un başrolünde oynadığı Extraction, kaçırılan bir çocuğu kurtarma görevi alan bir paralı askerin bir şehrin yönetimini kontrol altına almış çeteyle savaşmasını ve çocuğu kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor. Filmin %90'ı aksiyon ve film içinde tek çekim o kadar güzel aksiyon sahneleri var ki kesinlikle izlemeyenlerin izlemesi gereken bir film. Kural 1. Yapılan anlaşma bozulamaz. Kural 2. Asla isim kullanılmaz. Kural 3. Paketin içeriğini asla açma. Bu 3 kuralı Jason Statham'ın Taşıyıcı filmiyle duymuştuk hepimiz. Taşıyıcı filmi başrol karakteri Frank'in eski asker olmasının da verdiği yetenekle kargoculuk yapmasını anlatıyor aslında bizlere. Ama bu evinize gelmeyip de geldik yoktunuz yazan bir kargocu değil elbette. Frank para karşılığı insan, dosya, para fark etmeksizin her şeyi bir yerden bir yere taşıyor. Ama önceden de belirttiğim 3 kuraldan birini çiğnemesiyle bir savaşın eşiğine geliyor. Başrollerini Mel Gibson ve Danny Glover'ın paylaştığı 80'ler sonu klasik aksiyon serisinin bu ilk filminde eşini kaybetmiş, her gece intihar etmeyi düşünen ters polisimiz Martin Riggs ile emekliliğe yaklaşmış, artık pek etliye sütlüye karışmak istemeyen dedektifimiz Roger Murdoch'ın ortaklığını izliyoruz. Her ne kadar bu ikili birbirine zıt olsa da yeni ortaklıkları şehirde büyüyen bir uyuşturucu çetesine karşı en büyük koz olacaktır. 5 filmlik serinin bu ilk filminde Jason Bourne vurulmuş ve baygın halde denize sürüklenirken bir balıkçı teknesi tarafından bulunur. Uyandığında geçmişine dair hiçbir şey hatırlamayan bu adam kalçasından bir kasa numarası çıkmasıyla ilk iş bankaya koşar. Girdiği kasada geçmişine dair bir şey bulmaya çalışan adam kendi adına düzenlenmiş bir sürü sahte pasaport, silahlar ve bir dünya paranın bulunmasıyla kafası iyice karışır. Jason Bourne gerçekten güzel bir ajan filmi. İzlemek isterseniz sizlere tavsiye ederim. 5 filmlik serinin bu ilk filminde John McClane eşinin çalıştığı Nakatomi Plaza'ya Los Angeles'a yılbaşı partisi için gelir. Parti normal seyrinde ilerlerken içeriye teröristlerin dalmasıyla 40 katlı bir binada teröristlere karşı tek başına John McClane savaşmak zorundadır. Açıkçası bu film benim en sevdiğim film serilerinden biri. Özellikle çocukluğumda çok fazla kez tekrar izlediğim bir film. Mizahıyla, aksiyonuyla bence tam 10 numara yeri yerinde bir film. Hepinize tavsiye ediyorum. Bir başçavuşun savaş sırasında kafayı yemesiyle tüm ekibini ve sivilleri öldürmesiyle başlayan film, ekibin çaylağıyla başçavuş arasındaki savaşta ikisinin ölmesiyle sonuçlanır. Filmin ilerleyen kısmında bu ikilinin denek olarak kullanılıp robot olarak dünyaya geri getirildiğini görürüz. Bu ikili yavaş yavaş geçmişini hatırlamaya başlayınca aralarındaki kan davası da birden yükselmeye başlayacaktır. Açıkçası ilk film her ne kadar güzel olsa da serinin devamında bayağı kötüleşiyor. Haberiniz olsun. İlk film güzel olarak izlenebilir ama devamını izlerseniz büyük bir hayal kırıklığına uğrarsınız. İzlediğim en sert gerçekçi filmlerden biri olan Oldboy, Türkçe ismiyle İhtiyar Delikanlı filmi var sırada. Film, zil zurna sarhoş olduğu bir gecede kaçırılan ve tam 15 yıl boyunca bir odada tutulan Daesun'un yani başrolümüzün 15 yılın sonunda salıverildikten sonra kendisini kimin buraya neden koyduğunu ve kendisini koyanlardan intikamını almak istemesi üzerine çekilmiştir. Liam Neeson'ın başrolünde oynadığı Türkçe ismiyle 96 Saat filmi, emekli bir CIA ajanının
Kızı Paris'e tatile gidip orada kaçırılınca 96 saat içinde kızını geri kurtarma hikayesini anlatıyor. Serinin ikinci filmi de İstanbul'da, Türkiye'de çekildiği için bolca Türk tarafından da beğenilmiştir. Geçmişi hiç belirtilmeyen, aşırı düzenli ve tek başına yaşayan baş kahramanımız Robert McCall, tanıştığı bir hayat kadınının zorla satılması ve dayak yiyerek hastanelik olması üzerine Rus mafyasıyla bir savaşa girer. Filmin başrolünde ise ünlü oyuncu Denzel Washington var. Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı 4 filmlik serinin bu ilk filminde eşi öldükten kısa bir süre sonra eşinden son kalan hatıra olan köpeğin evine giren hırsızlar tarafından öldürülmesi üzerine geçmişini toprak altından çıkartan John Wick'in hikayesini izliyoruz. Serinin 5. filmi de yakında gelecektir. 8 filmlik serinin bu ilk filminde baş karakterimiz Ethan Hunt, ajan ekibi öldürüldükten sonra suçun onun üzerine kalması üzerine hem kanun güçlerinden kaçıp hem de ajan ekibinin intikamını almak istemektedir. Serinin 9. filminin ise 2025 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Evet arkadaşlar, hızlı turlarımız da burada sona eriyor. Siz de listede olması gerektiğini düşündüğünüz filmleri bizlere söyleyerek hem bu filmleri izlememizi hem de listeye eklememizi sağlayabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça ve sağlıkla kalın efendim.